Herkese merhaba, Türkül ekranlarına hoş geldiniz. Bugün size Meksiko City'nin tam kalbinden sesleniyorum. Biliyorsunuz ünlü Meksika kartel lideri El Mencho devlet operasyonunu öldürüldü ve bu tüm dünyada yankı buldu. Bize de buraya geldiğimizden beri haklı olarak tüm arkadaşlarımız ve sevenlerimiz orası güvenli mi, hayat normal akışında mı, siz nasılsınız diye sorular geliyor, mesajlar atılıyor. Size buradan tekrardan bildirmek istiyorum. Burada hayat normal akışında, herhangi bir problem yok fakat burası Meksika. Buraya seyahat edenler için uyarımızı şimdiden yapalım. Buraya gelecekseniz yine de dikkatli olmakta fayda var. Eğer tarih, kültür ve futbolun iç içe geçtiği bu eşsiz Meksika videosuna hazırsanız Türkül'e abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi birlikte piramitlere doğru yola çıkalım. Şimdi piramitlere geldik. Uber driver'ımız bizi ikinci kapıda indirdi. İner inmez bir sürü kendi hizmetlerini satmaya çalışıyor. Aranızda almak isteyen de olur, istemeyen de olur. Biz kendimiz yürümeyi tercih ediyoruz, kendimiz gezmeyi tercih ediyoruz. Gelmeden önce Gemini'den bayağı bir bilgi edindik aslında burayla alakalı. O yüzden gerek duymadık ama tur fiyatları da rehberle beraber 100-150 Amerika doları arasında ama pazarlık yapın kesinlikle. İkinci kapıda bilet alacaktık. Biletler kişi başı 210 Meksika pesosu. Bu da 12-13 Amerika dolarına denk geliyor. Post makineleri çalışmadı. O yüzden biz de bileti alamadık. Yanımızda da yeterli nakit yoktu. Yani 22 Amerika doları nakit vardı. 3 dolar eksik diye bizi birinci kapıya gönderiyorlar. Yaklaşık 1-1,5 kilometre birinci kapıya doğru yürüyoruz. Türküz dedik, Fenerbahçe dedik, Edson Alvarez dedik. Hiçbiri işe yaramadı. Bakalım günün devamında bizi nasıl bir deneyim bekliyor. Görüşmek üzere. Şimdi birinci kapıdan biletlerimizi aldık. 420 Meksika pesosu ödedik dediğimiz gibi 2 kişi için. Aynı zamanda şöyle bir map veriyorlar. Bu map'te de yine gezilecek yerler vesaire falan işaretli. Böyle bir yoldan giriyorsunuz. Etrafınızda kaktüsler vesaire. Böyle bir kapıdan giriyorsunuz arkadaşlar. Bizi sadece 2 Amerika dolarımız eksik diye almadılar ama bakın girer girmez şöyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. TICA buradaki arkeolojik çalışmalar için ciddi bir destek veriyormuş. Bizi 2 dolar için almadılar ama utanın. Aynı zamanda burada girer girmez bayağı bir dükkanlar var. İşte hediyelik eşya, şapkalar vesaire geleneksel şapkalarını falan satıyorlar. Meksika'ya geldiğimizden beri benim dikkatimi en çok çeken şeylerden bir tanesi de şehirleri çok temiz. Burası da çok temiz duruyor. Kendi şehirlerini hem güzel hem de temiz tutuyorlar. Tebrikler vallahi. Meksika'da pazarlık olayına müthiş bir örnek. Şu gördüğünüz şapkaya şu bantla beraber 400 Meksika pesosu istediler. Biz ne kadar aldık? 250 Meksika pesosunu aldık. O yüzden Meksika'da pazarlık şart. Ve girişte de bizi böyle bir alan karşılıyor. Ufak ufak piramitler. Şu anda böyle bir alandayız. Burası M.Ö. 100'lü yıllarda inşa edilmiş. Aztekler burayı yüzyıllar sonra terk edilmiş bir şekilde bulmuşlar. Bu yapıdan öyle bir etkilenmişler ki buraya tanrıların doğduğu şehir ismini vermişler. Yani düşünsenize o dönemde teknoloji yok, hiçbir şey yok. Böyle bir yapı bırakıyorlar. Ondan sonra ortadan kaybolup sırra kadem basıyorlar ve yüzyıllar sonra burası bulunuyor. Şimdi ilk piramidimize çıktık. Daha önce Yucatan bölgesindeki Maya antik kenti olan Chichén Itza'ya gitmiştik. Orada piramitlere çıkmaya izin vermiyorlardı ama burada izin veriyorlar. Şöyle dik bir merdivenden çıktık, hemen göstereyim. Antropoloji Müzesi'nde size gösterdiğimiz tüylü yılan portresinin burada orijinali var. Antropoloji Müzesi'nde gerçeğinin birebir imitasyonunu yapmışlardı, renklendirmesi dahil. Buradakinde renklendirmesi yok, kalmamış. Bazı yılanlar da galiba çalınmış. Yine de muhteşem bir görüntü. Tüylü yılanın olduğu piramide çıkmanıza izin vermiyorlar ama böyle bir teras yapmışlar. İnsanlar burada oturup tüylü yılanları izleyebiliyorlar.
Bu arada buraya gelirken güneş kreminizi, bolca su almayı ve biraz da nakit para almayı unutmayın. Sokak satıcılarıyla nakit para konusunda pazarlık yapabiliyorsunuz çünkü kredi kartı olunca biraz daha zor olabiliyor. Güneş kremi de direkt etrafı gösterdim zaten. Boşluk bir alanda olduğu için direkt güneş sizin cildinize geliyor. Yine güneş yanıkları olabilir, o yüzden dikkatli olmakta, tedbirli olmakta fayda var. Şu anda Güneş piramidine ve Ay piramidine doğru yürüyoruz. Bir de burada şöyle bir şey öğrendim şimdi. Burada volkan camı, hatta sokak satıcıları da satıyorlar. Volkan camı var, böyle siyah parlak bir cam. Zamanında o camdan çok fazla ürünler yapmışlar ve bu ürünleri satarak ticaret yapıyorlarmış. Yani öyle düşünüyorlar yani insanlar. Bu sayede de şehri daha fazla geliştirmişler diye bir inanışı var. Biz de birazdan o camlara bakıp size göstereceğiz. Obsidyen deniyor aynı zamanda. Şimdi burası da avlu diye geçiyor. İnsanlar buralarda toplanıyorlarmış. Etrafta bakın merdivenler falan da var. Burada bir şeyler izliyorlarmış. Törenler oluyormuş. Veya işte o dönem tanrıları, tanrı gördükleri kişiler muhtemelen buralarda konuşmalar vesaire yapıyor. Aynı zamanda insanlar böyle küçük küçük kulübelerde kalmıyorlarmış. Toplu bir şekilde uyuyup uyanıyorlarmış. Bu gördüğünüz platformlarda. O platformların üzerinde de genelde işte kuşlar, jaguarlar vesaire gibi hayvanlar resmediliyormuş. Şu anda karşıda gördüğünüz yapı Güneş piramidi. Onun arkasında dağa yaslanmış gibi çok uzakta belki görüyorsunuzdur. Orası da Ay piramidi. Şu anda oraya doğru yürüyoruz. Hadi bakalım. Eğer ki tur rehberiyle anlaşmadıysanız, içeri girdikten sonra pişman olduysanız hala çok geç değil. Çünkü içeride çok fazla yine tur rehberi var ve sürekli soruyorlar ister misiniz diye. Ama biz hala gerek duymadık. Hala ChatGPT, Gemini vesaire ona sorup fotoğrafını çekip nerenin ne olduğunu anlıyoruz. Bakın şimdi şöyle bir alan göstereceğim size. Bu taraf da galiba kaldıkları yerler. Ve Büşra. Bakın şu gördüğünüz siyah taşlar, işte bunlarla jaguar vesaire falan dizaynları yapmışlar. Bunlar volkan camıymış. Zamanında bunları satıp ticaret yaptıkları düşünülüyor. Bu arada buraya biraz kondisyonlu gelin çünkü hem hafif yokuş hem de çok fazla merdiven inip çıkıyorsunuz. O yüzden iyice dinlendikten sonra gelin. Bu arada size tekrardan insanların beraber uyudukları, kaldıkları yerleri göstereceğim. Burayı kapatmışlar. Merdivenlerden çıkamıyoruz ama uzaktan göstereceğim şimdi size. Yani bu da çok ilgi çekici. Taşlarında sürekli bir motif var. Bakar mısınız? Yani sanki cetvelle çizilmiş gibi. İnsan gerçekten hayrete düşüyor yani. 2000-3000 yıl önce yapılmış bir yer. Bu kadar düzenli, bu kadar güzel, muhteşem gerçekten. Arkadaki kaktüs ağaçlarını da görüyorsunuzdur. Meksika'ya geldiğinizde kaktüs meyvesi yemeyi de unutmayın. O da çok lezzetli. Bayağı da sağlıklı ve faydalıymış diyorlar. Şu anda Güneş piramidini görüyorsunuz. O kadar büyük ki yaklaştıracağım, bir kişi çıkmış. Üzerine minnacık. Gözüküyor mu bilmiyorum ama beyazlı bir kişi yürüyor. Burayı da şöyle yapıyorlarmış. Şimdi platform görüyorsunuzdur. Önce ilk platformu yapıyorlarmış. Üzerini kapatıyorlarmış. Ondan sonra ikinci platformun inşasına başlıyorlarmış. Böyle böyle kat çıkıyorlarmış. Tabii o zaman belediye falan yok. Kaçak kat diye yapılarını mühürleyen yok. Ruhsat yok. O yüzden rahat rahat takılıyorlar. Yani bina üzerine bina gibi düşünebilirsiniz. Yeni bir bilgiyle daha geldim. Burada sabah saat 6.30-7 gibi yeni bir bilgiyle daha geldim. Sabahın erken saatlerinde hava balonları aynı Kapadokya'daki gibi bu şehrin üzerinde buraya gelen ziyaretçileri taşıyor. Şehri yukarıdan görmelerini sağlıyor. Biz onu kaçırdık, görmedik ama o da eminim görmeye değer bir güzelliktir. Videoya değer ki bulursak ekleriz. Bu arada Güneş piramidine yaklaştıkça sokak satıcıları artıyor. Bir sürü sokak satıcısı var. Bunlarla ne yapmayı unutmuyorduk? Pazarlık yapmayı unutmuyorduk. Çünkü neredeyse yarı yarıya falan indirebiliyorsunuz fiyatları. Biraz sıkı pazarlıkçı olmaya çalışın. Şu anda Güneş piramidinin hemen önündeyiz. Ayrıca o dönemde bu bölgede jaguarlar, pumalar yaşadığı için şu arkada belki sesini duyuyorsunuzdur. Böyle bir düdükleri var. O düdükten jaguar, puma, kuş sesi vesaire falan çıkıyor. Bu da buraya geldiğinizde alıp hediye edebileceğiniz veya arkadaşlarınızı korkutabileceğiniz, eğlendirebileceğiniz bir hediyelik eşya. Yepyeni bir bilgi daha. Eskiden şu Güneş piramidinin en üstünde tapınak olduğu düşünülüyormuş. Şu anda öyle bir tapınak yok. Ne olduğu bilinmiyor. Eğer ki bileniniz varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar asıl Ölüler yolunu bulduk. Az önceki belediyenin yoluymuş. Asıl Ölüler yolu burası. Güneş piramidinden Ay piramidine doğru gidilen yol. Sağlı sollu avlular var, yapılar var. Burada işte insanlar kalıyormuş. Burada etkinlikler vesaire yapıyorlarmış.
Şimdi Ay Piramidi'ne geldik. Ay Piramidi bence Güneş Piramidi'nden çok daha görkemli. Ay Piramidi'ne tırmanmaya başlayalım. Ay Piramidi'nin tepesine çıktık. Zirvedeyiz. Ay tepesi biraz dikti. Zaten insanlar inerken de çıkarken de bakın zorlanıyorlar. İpi tutarak inip çıkıyorlar ama manzara muhteşem. Bu ikinci ve üçüncü platforma çıkmaya izin vermiyorlar. Burayı kapatmışlar. İlk platforma çıkmaya izin veriyorlar. Eminim yukarıdaki manzara çok daha güzeldir. Ama bu bile muhteşem. Teotihuacan piramitlerini altına üstüne getirdik. Tüylü yılanı gördük. Güneş piramidini gördük. Arkamda gördüğünüz ay piramidini gördük. Tarihe ve kültüre doyduk. Şimdi sırada futbol aşkı. Demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. Arkadaşlar Fenerbahçe formamızı giydik. Pumas Toluca maçına geldik. Bu stat 1968 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış Estadio Olímpica Universitario stadı. Aynı zamanda ünlü ressam Diego Rivera'nın mozaikinin bulunduğu stat. Hadi gelin içeri girelim. Harika bir atmosfer bu arada. Cıvıl cıvıl etraf. Stadyumun etrafına bir sürü aktivite kurmuşlar. Oyunlar oynuyorlar. Basketbol, futbol, masa tenisi, dans ediyorlar. Sokak satıcıları zaten olmazsa olmaz. Muhteşem bir atmosferde maç izleyeceğiz. Hadi bakalım şimdi içeri girelim. Where are you from? Türkiye, İstanbul. Saludos a mis amigos de Turquía, de Estambul, de su amigo Cuencanchero. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Dakika 30'da Pumas penaltı kazandı. Biraz basit bir penaltıydı ama taraftarlar harika şu anda. Atmosfer muhteşem, penaltıya bakalım hemen. dakikaya kadar Toluca oynadı. Ama Pumas çok basit bir penaltıyla golü buldu. Yani hakem biraz eyyam yaptığı gibi Türk hakemlerine biraz benzetti. Yani çok basit bir penaltı. Pumas için önemli bir maç. Pumas'ın ev sahibi olduğu bir maç. Bu maçı yenlerse biraz daha üst sıralara gidecekler ve lideri yenmiş olacaklar. Bakalım maç sonucu ne olacak? Benim tahminim 3-1 Toluca yenecek. Göreceğiz bakalım maç sonu. Toluca golü bulduk. Ama burada şuna şaşırdım. Tolucalılarla beraber maç izliyorlar. Bakın şuradaki kırmızılılar Toluca taraftarları ve iç içe maç izliyorlar. Kimse kimseye karışmıyor. Harika bir ortam. Evet Büşra, ilk 35 dakika geçti. Durum 1-1. Ne düşünüyorsun atmosfer maçla alakalı? Müzik performans anlıyor. Ben hala atamadıkları o son goldeyim. Bomboş kaleye kaçırdı ya. Pozisyonda yani daha doğrusu. Güzel maç. Güzel maç. Ve hakem maçı bitirdi. Toluca 3, Pumas 2. Tahminlerimize haksız çıkmadık. Bu maçı Toluca alır dedik. Toluca 3, Pumas 2. Muhteşem bir deneyimdi arkadaşlar. Taraftar, atmosfer, maç gerçekten harikaydı. Pumas taraftarları üzgün bir şekilde stadı terk ediyor. Stadı terk etmek biraz zulüm gibi burada. Çok fazla çıkış kapısı yok. Biraz beklemek zorunda kaldık. Şimdi stadın dışına çıktık. Dediğim gibi çok güzel maçtı. Bu maça kişi başı yaklaşık 40 Amerika doları verdik. Ama her bir kuruşuna değdi. Yarın da Club Amerika maçı var. Şimdi Uber'e binip şehir merkezine Meksiko City'ye geri döneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.